İsmim Ramazan Gözel. Türkiye'de Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda uzman yardımcısı olarak çalışıyordum. Yaklaşık olarak 3 yıldır da Belçika'dayız. Belçika'da yaşıyoruz. Evliyim. 2 tane kızım var. Kızlarımla birlikte, eşimle birlikte 3 yıl önce Belçika'ya geldik. 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'deki yaşanan hadiselerden sonra yaklaşık 3 kez, 4 kez evimizi polis bastı. Tabii biz evde olmadığımız için zalimin eline bir şekilde geçmemiş olduk. Devamında şartlar daha da ağırlaştıkça işte büyük kızımızın da sağlık problemlerinin, tedavilerinin devam edemeyeceğini anlayınca çıkmaya karar verdik. Bana bir hafta önce dedi ki ben zaten öncesinde gitme meselesini söylüyordu ve ben her seferinde ona senin gitmen lazım. Biz önemli değiliz, ben arkadakilere bakarım, zaten sen uzun zamandır yoksun, ben halledebilirim. Çünkü hani Vildan'la yola çıkmak onu riske atacaktı. Ben hep onu o şekilde motive ediyordum. Sen gidebilirsin, bak arkadaşların gidiyor, ne zaman gideceksin? Sonra bir hafta önce bana dedi ki beraber gidebilir miyiz, ister misin beraber gitmeyi? Ben her halükarda seninle beraber olduktan sonra benim için önemli değil dedim ama bir yandan korkum var Vildan'dan. Yani emin misin dedim, hani Vildan'la beraber, çünkü yolculuk çok zor olacak. Yani her hale razıyım diyorsan ben razıyım. Beraber gidelim. Çünkü sen eğer kalırsan geride seni emanet edebileceğim hiç kimse kalmadı. Ve çok ortada kalacaksın. Biliyorsun hani durumu. Seninle beraber olup da getirebileceğim kimse de kalmadı. Çünkü benim de yurt dışı yasağım var. Çıkamazdım. Bir hafta boyunca polisin evi basmaması için dua ettim. Çünkü aldığımız her şey böyle saklı falan. Bot, işte can yelekleri, bir şeyler alıyorsunuz falan. İşte botlar falan var ayağınıza geçirmek için. Hani bunları ne yapacaksın açıklaması yok yani. Büyük kızım tabii kendi sağlık durumu nedeniyle de biraz daha sarsıldı, biraz daha ağlamaya başladı. Şartların ağırlığı tabii, ağlaması kendine zarar verecek, başka şeylere zarar verecek. Onun bilinciyle çok da ağlamadı orada ama sonra Meriç'in kenarında 1 saat kadar bekledik yolun uygun mu, hazır mı olmasını. Tabii zor bir karardı. Geride kalanlar bırakmak, ülkeyi bırakmak. Devamında ailem ve kızlarımla birlikte Edirne'ye, Edirne'den Meriç'in kıyısına geldik. Vildan'ın çok ağır epilepsi nöbetleri vardı Türkiye'de. Benim birkaç kere ambulans çağırmak zorunda kaldığım nöbetleri oldu Vildan'ın. Konuşamıyordu nöbet sonrası. Hepsi kesildi 3 ay öncesine kadar. Hiçbir şey kalmamıştı Zeynep Vildan'ın epilepsi adına. Bunun da bir işaret olduğunu düşünmüştük zaten. Ağrıdığı zaman, acısı, sancısı olduğu zaman huysuzlanabilen bir çocuk. Yani her çocuk gibi. Ama babasına o kadar düşkün ki Vildan, babasıyla beraber olma fikri sanırım ona güç verdi. Hiç şikayetlenmedi. Özellikle küçük kızım da öyle. Hiç, yani ikisi de gayet sessiz, gayet uyumlu, böyle yol boyu hiç sıkıntı yaşatmadılar. Çıkmak biraz tabii Zeynep'le birlikte biraz meşakkatliydi çünkü bizim kadar yürüme kabiliyeti yoktu. Çıkış biraz zor oldu. Meriç'in kenarında bir ağacın altında belli bir süre botun şişmesini, kaçakçının yol hazır demesini bekledik. Edirne'ye gidene kadar tam olarak hatırlayamıyorum ama çocuklara söylemedik. Tam nerede söylediğimizi tam olarak hatırlamıyorum. İstanbul'a gezmeye gidiyoruz. Ankara'da gaybette olduğum için beraber vakit geçiremiyoruz. İstanbul'da bizi kimse tanımaz, ailecek vakit geçiririz diyerek çocukları da ikna ettik. Devamında yanlış hatırlamıyorsam Meriç'in kenarına gelince, yani gittiğimizin bir İstanbul gezisi olmadığını çocuklar anlayınca ülkeden ayrılmak zorunda kaldığımızı söyledik. Sonra belli bir süre sonra zaten benden önce anladı kardeşim. Dedi, abla dedi, Türkiye'yi terk ediyoruz dedi. Binbir gaile yollara dökülmüş sizi bekliyor. Binbir gayz dolu gözler sizi bekliyor. Nefretle dönüp duran sineler sizi bekliyor. Bütün bunlara karşı sizin güç kaynağınız la havle ve la kuvvete illa billah'ın sahibi. Bütün güçleri ve kuvvetleri elinde tutan Allah Celle Celaluhu. O durumdan sonra babam da dedi evet dedi. Ben nasıl yapıyorum yani, ağlamamam lazım.
Ve kesinlikle yolda ağlarsam ne olur? Şey yaparlar, tutabilirler. Ondan korkuyorum. O korku vardı bende de. Sonra şeye geldim, Yunanistan'a geldim. Kimse dokunmasın bana dedim. Kimse dokunmasın. Bazen gece gündüz ağlardım abi. Bazen böyle şeye bakıp, manzaralara bakıp dalıp giderdim öyle. Biz bekledik, bayağı bekledik. Rehber dedi ki, abi dedi şey var, jandarma var dedi. Onların gitmesini bekledim dedi. Bota binmek için dedi. Geçtik güya, azıcık kıyıya kalmış. Pat diye bot bir patladı. Bot su almaya başladı birden. Bot su almaya başlayınca kendi bizi suya doğru attı. Direktmen ıslandık. Su aldı bu bot. Normal suya düşme değil de. Yani deliği falan kapatmaya çalıştık gidene kadar. Bir yere kadar ilerledik ama beceremedik işte bir yerden sonra. Rehber tuttu bizi attı şeye doğru. Ağaçlara doğru. Karşıya. İşte babam da annemi tutarak kurtulmaya çalıştı. Tabii biraz zorlandık ama nihayetinde hani belki dizlerimize kadar, göbeğimize kadar ıslandık ama çocuklara bir şey olmadan karşıya geçmiş olduk. Ama yani babamın o çırpınmasına kalıyorum ben. Çaresiz kalıyorsunuz. Gerçekten çaresiz kalıyorsunuz o zamanlar. Az çok bilirim. İmanınız varsa dayanacaksınız. Dişinizi sıkacaksınız. Yılgınlık göstermeyeceksiniz. Bu dünya dayanma dünyasıdır. Darılma dünyası değildir diyeceksiniz. Türkiye tarafında yaklaşık 2 kilometre kadar yürüdük. Geçtiğimizde de yani ay böyle çok parlak bir haldeydi. Hatta karşıya geçince ben hani birileri arkadan bize uşuk tutuyor. Herhalde bizi yakalayacaklar ama dönüp baktım hiç kimse yok. Yani Allahu Teala demek ki yolumuza su serpiyor, yolumuzu aydınlattı. Ondan sonra yaklaşık bir 5-10 dakika kadar böyle çalılık, ağaçlar, ormanlık yerlerden yürüdük. Devamında patika bir yoldan sabah 6.30-7'ye kadar totalde bir 10-12 kilometre yürüdük diye tahmin ediyorum. Yani 12 kilometrelik yolun yaklaşık 6 kilometresinde kızım sırtımdaydı. Yani geriye kalan kısmında normalde o kadar yürüyemez ama şartların ağırlığı onu zorladı. Bize yardımcı oldu, yürümeye çalıştı. Ben Efendimizin hicretini düşündüm. Bilmiyorum başkaları nasıl düşünebilir? Onlar henüz gelmediler, onlara selam diyordu. Ve aleykesselam ya Resulallah. Elfi salatin ve elfi selamin aleyke ya Resulallah. Hayır yapamayacağım dersem kesinlikle isyan olmuş oluyor. Sıkıntıyı çektikten sonra insan kalmıyor. Belli bir süre sonra öyle ümit var olmak zorunda kalıyor. Ama Allah bunu da verdi, bunu da alacak. Bunu da verdi, bunu da alacak. Onu da verdi, onu da alacak. Hepsini alır. İsterse Allah ölmüş insanı diriltebilir. Bu uzun yolda onu anacak, dayanacaksın. Hiç ummadığın şekilde inayetiyle elinden tutacak. Rahmeti ve ezeli nuru senin için bir rehber olacak, bir ışık kaynağı olacak. Sürçmeden, yollarda takılıp kalmadan Allah'ın inayet ve keremiyle. Sırt çantalarımız vardı. Daha ziyade gittiğimiz yerde neyle karşılaşacağımızı bilmediğimiz için Zeynep'in bir 6 aylık ilaçlarını, işte diğer cihazlarını vesairelerini yanımıza almıştık. Hani diğer kıyafet vesaire çok da önemli değildi. Hani onları bulabilirsek diğerleri bulunurdu. Daha sonra bir kasabaya yaklaştık. O kasabada böyle iki binanın arasında bulduğumuz böyle kuytu bir köşede bir tarafını da biz kapatarak o köşede üzerlerimizdeki çamurlu kıyafetleri değiştirdik. Onları çöpe attık orada.
Sonra kasabaya girdik. Bizim normalde beklentimiz hani orada polisler, devlet yetkilileri bizi alacaklar tarzındaydı. Ama kimseyle karşılaşmadık. Herhalde Zeynep yolumuzu açtı bizim. Öyle yerlerde konuşurken rahatça anlatabiliyorsun. Çünkü neden? Geçmiş gitmiş. Ve onun lezzeti kalıyor sende. Şeyi kalıyor. Atina'ya giderken trende polisler bizi pasaport kontrolünde yakaladılar. Çok yardımcı oldular. Hani endişe etmeyin, biz size yardımcı olmak için sizi trenden indiriyoruz. O yüzden yardımcı oluyoruz dediler. Trenden indik en son. Ben artık sabrım taştı. En son ağladım, ağlayacağım tabii. Tutamadım orada kendimi yani. Ne kadar da olsa acıyı çekiyorsun. Geliyorsun yine burada şey yapıyorsun. İşte polis diyor ki işte korkmayın, işte bizden işte zarar gelmez. İşte söz veriyoruz, sizi buradan şey yapacağız, çıkartacağız. Yine de yani hicret demek o kadar zor bir olay yani. Zor ama gerçekten yapman gerekiyor. Mesela Hoca Efendi diyor ki mesela, onu hiç unutmam. Bir dönemeç karşınıza çıksa sarsılmadan hep aynı şeyi söyleyeceksiniz. İşte bak Hoca Efendi'nin dediği gibi. Aynı şeyi söyleyeceksiniz. Çıktık dikenli yollara, söz verdik Allah'a. Rabbine söz veriyorsun sen burada, başkasına değil. Çıktık dikenli yollara, çıktık dikenli yollara. Söz verdik Allah'a, söz verdik Allah'a. Geriye dönmeyelim. Bizim bestemiz olsun. Yol boyu da nöbeti olmadı. Yani o kadar zorluktan sonra nöbet yaşamaması, dedik ki herhalde bizim buraya gelmemiz gerekiyordu. Bir gece dinlenme fırsatı Allah bize bahşetti, öyle diyorum. O dinlenmenin de belki etkisi, Vildan nöbet geçirmedi ta ki kamp sürecine kadar. Kamp Vildan'da onulmaz yaralar açtı, öyle diyorum ben. Çünkü kamp şartları Vildan'a göre değildi. Hatta psikolog o yüzden beni çağırdı. Ben ısrarla psikolog görmek istediğimi söyledim. Çünkü Vildan'ın nöbet geçirdiğini anlıyorum. Çok hafif nöbetler. Yani onu bir tek annesi anlıyor. Yani baba falan da çok anlamıyor. Midem bulanıyor diyor. Yani midem bulanıyor demesi onun öncesinde bir şey geçirdiğinin alameti. Lavabo ihtiyacını gideremiyordu Vildan. Çünkü klozet yoktu. Ben bunu ısrarla ifade ettim. Görevliye ama çok dinlemedi beni. En son psikologla görüşmek istiyorum dedim. Psikoloğa çıktım, anlattım. Biz böyle bir yoldan geldik dedim. Vildan'ın çok ağır nöbetleri oluyordu dedim. Yeni bıraktı dedim nöbetleri. Ne olur bana yardım edin dedim. Biz buradan çıkmamız lazım. Kız benimle ağladı yani. Ben ağlayınca o da dayanamadı. Gözleri doldu falan. Yani ben size yardım edeceğim dedi ve sanırım ondan sonra hızlandı her şey. Yanlış hatırlamıyorsam psikolog ya da rehberlikçi bir hanımefendi vardı. İşte kızımın durumunu öğrenip yardımcı olmak için eşimi çağırdı. Onunla görüştüler. Eşim olayı anlatınca beraber birbirlerine sarılıp ağlamışlar. Hani meseleyi çözme adına. O biraz zor oldu tabii. İlk sene ağlamalı geçti tabii. De. En fazla yarı dönem geçirmişimdir. Onu da burada da şeylerimi, nöbetlerimi falan. Şimdi mesela normal okula gidiyorum. Şeyimi de yapıyorum. Normal derslerime de çalışmaya çalışıyorum. Çünkü neden? Çünkü bu kadar polis üstümüze gelmeyip kapıyı çalan hiç kimse yok. Vildan geçmişine çok bağlı bir çocuk. Biz onun sıkıntılarını bir sene çektik yani buraya alışana kadar. Ama şimdi çok mutlu çünkü arkadaşları var.
kendi gibi olan arkadaşları da var okulda. Onun dışında insanlar ona çok değer veriyor. Zeynep Bildan da herkese umut veren bir çocuk. Herkesin acısını paylaşıyor. Zeynep Bildan'ın mesela normalde herkese çok arama falan yaptılar. Ne Zeynep Bildan'a baktılar ne bize baktılar. Yani eşimi bilmiyorum aradılar mı ama bize hiçbir şekilde arama yapmadılar üzerimize falan. Ya o beni çok mutlu etti. Bu size güveniyoruz. Hani eski güven timsali Sara. Yani ben hepimiz öyle düşünüyorum. Kardeşlerimizin hepsi öyle. Herkesin güvendiği, itimat ettiği insanlarız biz. Orada Türkiye'de o duyguyu zamanla kaybetmeye başlıyorsunuz. Acaba gerçekten hani niye bana insanlar böyle davranıyor? Hak etmiyorum ben bunu. Tekrar o hak ettiğiniz duyguyu tekrar yaşadığınızı hissediyorsunuz. İnsanlar size güveniyor. Hiçbir şekilde hani sende yoktur zaten hiçbir şey değil. Böyle eşyalarını bile karıştırmadılar. Birkaç bir şeye baktılar, o da özür dileyerek bakıyorlar falan. İşte başka ya, hani Türkiye'de polis geliyor ya, polislerin şeyleri yok. Kapıya basıp da falan da birden çalıp gelecek aman şeyi tedirginlemesi yok. Tedirgin olmuyorsun onunla. İşte gelecek diye. En azından burada şeye de yardımcı oluyorum. Yani bir parça lastik sayesinde insanlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Bilezik yapıyorum. Lastikleri hatta orada hani duruyor. İsteyenleri öyle yapıyorum. Giden para da şeye gidiyor. Yardıma ihtiyacı olan kardeşlerimize gidiyor inşallah. Bazı insanlar vardır, hastalardır ama hastalığının farkındalardır ve isyanlardalardır. Ve bunu da biliyor, isyan etmemeyi bilen bir insana yanına gitmek istiyorum. Çünkü isyan etmemek büyük bir şey. En büyük arzum Hoca Efendi'nin yanına gitmektir yani. Ey Nebi, hicranla yandı gönlüm, halimi sormaz mısın? Dil ucuyla olsun, melalimi sormaz mısın? Bilmem ki yoksa dost bazından şüphem mi var? Lütfedip bir kere havalimi sormaz mısın? Dostlara ülfet yağdı, bize iltifat yok mu? Kebap oldu sinem, ahıma itimat yok mu? Yüzüm izinde seni beklediğim günden beri. Yoksa bende senin sevgine istidat yok mu? Gözlerim yolunu sinemdeki tepelerde. Gönlümde belirdin de daldığım kaldığım yerde. Hayalin ağrırken ruhumda perde perde. Gözlerim yolunu sinemdeki tepelerde. Sen o ışıktan ikliminle en tatlı rüya. Sen mor pembe renklerle ruhumu saran hülya. Kararır seni duyup seni görmezsem dünya, dostlarınla el ele gezdiğin tepelerde.